Kanalıma hoş geldiniz. Yine tarif videosuyla beraberiz. Evde pizza yapacağım. Öncelikle 5 bardak unumuza 1 paket pak mayadan toz mayayı kullanıyorum. 2 tatlı kaşığı şeker atıyorum. 1 tatlı kaşığı tuz atıyorum. Tuzu az atıyorum. 1 çay bardağı sıvı yağ atıyorum. Ve süt kullanıyorum. Sütte 1 su bardağı, bu fincanda ama 1 su bardağına tekabül ediyor. 1 su bardağı da ılık su atıyorum. Sıcak su. Hepsi ılıması gerekiyor. Hepsini birden yoğuruyorum ve yoğurduktan sonra eğer sert olursa biraz daha su ilave edeceğim. Bu kıvamını ayarlayacağım. Bu şekilde yoğuruyorum. Biraz su ilavesi gerekebilir. Sizler de kontrol edip yumuşak yollu bir hamur olması gerekiyor. Sert olmaması gerekiyor. Arada bir pizza evde yapıyoruz. Dışarıda çocuklar seviyorlar. O yüzden evde yapayım dedim. Hamurun kıvamı, sertliği bu şekilde olacak. Bir poşete kapatıyorum. İsterse streç naylonla da kapatabilirsiniz. Böyle poşet vardı. Onu sardım. Eğer çok kabarırsa, değerse yapışmasın. Bezle örtebilirsiniz. Burada salça, 2 kaşık salça kullandım. 1 tatlı kaşığı şeker attım ve ketçap koyuyorum. 2 tatlı kaşığı kadar. Bu tercihinize göre çoğaltabilirsiniz. Ketçapı attım çünkü onun tadını çocuklar çok seviyorlar. Benim tercihim değil aslında ketçap. Bir miktar sıvı yağ atıyorum. 1 tatlı kaşığı kadar da sıvı yağ. Bu salça katı, onun yumuşayıp gevşemesi lazım ve diğer malzemelerle karışması gerekiyor. Biraz da su atıyorum. Sulanması, yani akışkan hale gelsin diye biraz su attım. Başka malzemeler de atacağım. Bu şekilde kekik attım, top kekik. Bu toz olursa daha iyi olur. Top vardı, top attım. Yoğunluğu biraz az atmak, yani çok yoğun olabilir. Sarımsak atıyorum. Çocukların hoşuna gitmese de ben bunu tercih ediyorum ve alışsınlar diye faydalı olan baharatları da atmaya çalışıyorum. Kekik bu konuda hem lezzet açısından iyi geliyor. Sarımsak da güzel oluyor. Az çok değişebilir. Siz kendi tercihinize göre. Diğer malzemelerini de hazırlıyorum. Kaşarı rendeliyorum. Yaklaşık bir 500 gram kadar rendeledim. Çok bir tepsi yapmayacağım için fazla, onu da hazırladım. Diğer malzemelerin hepsini hazırladım. Bu arada hamurum kabardı bu şekilde. Tekrar biraz havasını alıp ondan sonra açacağım. Yumuşak olması, ele yapışır bir halde. Tabii ki bulunduğu yere de yapışıyor. Biraz un sepip masanın üstünde bunu tepsi büyüklüğünde büyüteceğim. Elle büyütemezsem merdane ile büyüteceğim. Yapışmaması için biraz un koyuyorum. Yumuşak olduğu için ele biraz yapışır halde oluyor. Evde yapılan, istediğiniz malzemeyi tercih ettiğinize göre atabiliyoruz. Sizin tercihe göre. Daha çok çocukların sevdiği şeyleri ona göre ekliyorum ben. Tek bir şeye, tarife uygun yapmayı, ben kendim ilaveler zaten her zaman için yapıyorum. Şöyle 3 tepsi yapmayı planlıyorum. 1 kilo 5 bardak unla 3 tepsilik büyük tepsi, fırın tepsisine anca yetiyor.
bayağı yani fazla yapıyorum. Çocuklar iyice doyana kadar, fazla gelene kadar olsun. Sonradan da yiyebilirler zaten. E, Önce elle biraz açtım. Sonradan da oklava ile, olmazsa oklava, merdane, istediğiniz şekilde açabilirsiniz. Elle de açılabilir. Biraz daha uzun sürebilir. Hangi yöntemle işinize kolay geliyorsa o tercih size bağlı. Çok kalın olmayacak. İnce de olmasın. İnce olduğu zaman biraz daha kuru gibi oluyor. Çok kalın olunca da ekmek gibi çok hamurlu olmasın diye. Bu kendi tercihinize göre kalınlığı da ayar, bir iki yapınca tecrübeniz olacak. Ona göre kendi tercihinizi kullanırsınız. Ben bu şekilde yapıyorum. Kenarları biraz kalın kalmasın diye el yardımıyla biraz da oraları açıyorum. Fırın yuvarlak, normal eski alüminyum tepsilerinden var bende. Bu pizzalar içinde özel tepsiler oluyor zaten. Bende normal tepsi var. Onu kullanacağım. Belki onlarda daha güzel oluyordur. Hani pişirme yöntemi e, onunla daha güzel olabilir. E, Bu şekilde iyice bayağı büyüttüm. Çünkü kaldırdığımız zaman tekrar toplanabiliyor. Tepsiye tam yetmesi gerekiyor. O yüzden genişlettim. Kare tepsilerde de olur. Sonuçta biz kendi şeyimize göre ha kare olmuş ha yuvarlak olmuş, ama görüntüsü yuvarlak olunca daha güzel görünür diye iki tanesini yuvarlak tepside yapacağım. Diğerini kare tepside yapacağım. Bu şekilde yeterince oldu. Biraz daha böyle askıda tutup kaldırarak daha çok açılmasını sağladım. Gayet güzel oldu. Çok da zorlamadı. Açılması kolay. Bu şekilde hazırladıktan sonra bu tepsiyi kullanıyorum ve tepsinin içine ben biraz mısır unu koyuyorum. Yağlı kağıdınız varsa buna da gerek yok. Bu kadar mısır unu bu kadar da koymaya gerek yok. Çok hafif koyduğumuzda yeterli oluyor. Yapışmamış oluyor, ama ben koydum bir kere, çıkarmıyorum. E, Yapışmaması ve daha güzel oluyor. Bu şekilde yerleştiriyorum. Kenarlarını biraz ayarlayacağım, köşelerini biraz tepsinin kenarına doğru iterek bunu yapacağım. Bu iç malzemelerine koyacağımız malzemeler dediğim gibi tercihinize göre değişir. Daha önce de yaptıklarında mantar kullandım. Şu an mantar olmadığı için onu koymadım. Oldukça bol malzeme kullanırsak daha lezzetli, daha farklı olur. Ama hani çocuklar neyi sever, kendinizin tercihine göre ayarlayabilirsiniz. Hamuru bu şekilde ayarlıyorum. Ondan sonra fırına vereceğim bunu. Bu arada pek video çekemedim. Sıkıntılarım vardı. Eşim biraz rahatsızdı sandık, daha doğrusu. Teşhiste biraz sorun oldu. Şu an temiz çıktı. Çok şükür Rabbime. Kalp damarında fazlalık olduğu söylenmişti. Ama tomografide ileri tehkiklerde bir sorun olmadığı söylendi. Şu an rahatladık. Tepsi pişirdim fırında. Ondan sonra çok tam pişmeden, biraz piştikten sonra kızardığı zaman hazırladığım sosu sürüyorum. Bu her tarafa yayılacak şekilde sürüyoruz ve yardımcılarım bir acele olsun diye bekleyenler bu şekilde sürdük. Pek karışmazlardı ama şimdi hepsi birden karıştılar. Herkes bir el atmış oldu. Acele bunu
yapıyoruz. Kaşar rendelediğim kaşarı oldukça ne kadar bol koyarsak, tabii eğer kaşar lezzetini seviyorsanız o kadar güzel oluyor. Kaşar yakışıyor birçok yerde. Tadı da güzel oluyor. Burada bayağı fazla koyuyorum. Dediğim gibi hani gösterdiğim su bazen diyorum yani gösterdiğimi fazla yapayım da eksik çıkarsa sonrakilerden çıksın derim bazen. Ne kadar kullanmak istiyorsanız o tabii ki yine her zaman söylediğim gibi tercihinize bağlı. Mısır konservesinden vardı. O mısırı atıyorum. Bir konserve vardı. Kaç gramlıktı bakmadım böyle. Üstüne sepiyorum. Ondan sonra sosisleri doğramıştım ince ince. Sosisleri de koyuyorum. Sucuklar zaten bizim çocukların vazgeçilmezi. Sucuksuz biraz zor. Zaten de yani pizza deyince sucuk akla geliyor. Sucukları da koyuyoruz. Biraz da salam kullanacağım. Salamları da koyacağım. Belli aralıklardan hepsinden birer lezzet versin diye koyacağım. Diğer zeytin kullanıyorum diğer zamanda ama burada zeytini koymayacağım. Sadece biraz sivri biberi koyacağım. Biraz hem renkli görüntüsü açısından hem biraz daha onun tadı gelsin, kokusu gelsin diye. Bu şekilde hazırladık. El birliğiyle herkesin bir eli değdi. Böyle beraberce ailecek hazırlayabilirsiniz. Siz de çoluk çocuklarınızla beraber yapabilirsiniz. Daha lezzetli oluyor, daha güzel oluyor. Beraber yapılmış bir etkinlik olmuş oluyor. Şimdi bunu fırına verip pişireceğim. Derecesini 200 derece yaptım. 250'de ısıttım. Isıtılmış fırına koymuştum daha önceden. Şu an diğeri pişerken sade olarak tabanı pişerken bunu hazırladım. Şimdi de onu çıkarıp bu hazırladığım tepsiye fırına vereceğim. Yaklaşık 15 dakika kadar pişiriyorum ama herkes fırını farklı pişirdiği için bunu muhakkak kontrol ederek piştiğini göreceksiniz. Üstüne piştikten sonra tam pişmeye yakın biraz da kaşar koyabilirsiniz. Bu şekilde güzelce pişti. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Sizler de böyle yapabilirsiniz. Yeni videolarda buluşmak üzere. Siz de benim çektiğim videoları beğeniyorsanız beğeni butonuna basabilirsiniz. O kadar yıllardır söylememe rağmen yine de dilim dolanıyor. Abone değilseniz abone olarak da destek verebilirsiniz. Abonelikler ücretsizdir. Şimdiden teşekkür ediyorum. Sağlıklı, güzel günler diliyorum. Hoşça kalın.